Gözlerini kapat ve bir Karayip adası hayal etmeni istiyorum. Yani muhtemelen aklına ilk gelen şey böyle göz alabildiğine uzanan bembeyaz bir kumsal, o kusursuz turkuaz sular falan. Evet, elinde soğuk bir içecekle şezlongda uzanan insanlar. Aynen öyle. Hafifçe sallanan palmiye ağaçları falan değil mi? Yani tam bir turizm ajentesi broşürü. Her şeyin son derece sakin, öngörülebilir ve biraz da sıradan olduğu o klasik tropikal tatil fantazisi. Yani kafamızdaki o standart şablon bu, kesinlikle. İşte izole edilmiş, sadece dinlenmek için var olan küçük kum adacıkları. Dünyanın o karmaşasından hani tamamen kopuk bir sığınak gibi. Ama ya sana bugün o bembeyaz plajın hemen birkaç kilometre arkasındaki sık ormanda Güney Amerika'ya özgü devasa kırmızı uluyan maymunların ağaçtan ağaca atladığını söylesem. O zaman işin rengi biraz değişir tabii. Ya hatta adanın iç kısımlarına doğru ilerlediğinde yerin altından fokurdayan çamur volkanlarıyla ve dünyanın en büyük doğal devasa asfalt gölüyle karşılaşacağını eklesem, o kusursuz sakin tatil broşürü bir anda yırtılıp paramparça oluyor değil mi? Kesinlikle paramparça oluyor. Yani bir anda o dingin ve steril Karayip cenneti tasviri yerini kaotik, vahşi ve hani jeolojik olarak sürekli kaynayan, inanılmaz derecede dinamik bir coğrafyaya bırakıyor. Zihnindeki o sakin tatil beldesi algısı gerçeğin ağırlığı altında eziliyor resmen. İşte bugün senin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemede tam da o paramparça olan broşürün içine dalıyoruz. Hedefimizde Karayiplerin güneydoğu ucunda, Venezuela'nın hemen burnunun dibinde yer alan tam anlamıyla bir anomali var. Trinidad ve Tobago. Gerçekten büyüleyici bir yer. Evet, misyonumuz çok net aslında. Karayipler denilince akla gelen o yüzeysel klişeyi kırmak. Kesinlikle. Nasıl olup da bu küçücük ada ülkesinin dünyanın en iyi kakaosunu ürettiğini, devasa bir doğal asfalt gölünün üzerinde oturduğunu anlamak istiyoruz. Ya bir de Afrika, Hindistan, Avrupa kültürlerinin nasıl olup da bu kadar küçük bir kara parçasında şaşırtıcı bir demografik sentez yarattığını konuşacağız. Hazırladığımız bu veri havuzuna baktığımızda Trinidad ve Tobago'nun sadece turistlerin uğrak noktası olmadığını çok net görebiliyoruz. Karşımızda jeolojik, biyolojik ve kültürel anlamda tam bir istisna duruyor. Her şeyin temelinde de bu adaların üzerinde bulunduğu toprağın o tuhaf, isyankar doğası var. İstersen ilk olarak adanın neden diğer Karayip adalarına hiç benzemediğine, hani o jeolojik anomaliye bakarak başlayalım. Tamam, hadi bunu biraz açalım. Çünkü coğrafi verilere bakarken gerçekten kafam karıştı. Yani haritaya baktığımda burası bana Karayip Denizi'ne aitmiş gibi gelmedi. Doğru, çok farklı bir konumu var. Sanki Amazon ormanlarından devasa bir parça kopmuş, denizin üzerinde kilometrelerce sürüklenmiş ve tesadüfen Karayiplerin güneyine demir atmış gibi duruyor. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Harika bir gözlem bu. Çünkü aslında olan şey tam olarak bu. Sadece hani denizin üzerinde sürüklenmek yerine denizin altında birbirine bağlılar. Nasıl yani, ana karayla birleşik mi? Evet, jeolojik olarak konuşursak Trinidad ve Tobago, Karayip Adalar zincirinin organik bir parçası değil aslında. Güney Amerika ana karasının, özellikle de o Venezuela'daki devasa kıyı dağlarının doğuya doğru uzanan bir kolu. Vay canına, bunu hiç düşünmemiştim. Yani adanın yüzey şekillerini incelediğinde kuzey, merkez ve güney dağları olarak uzanan o yükseltilerin aslında anakaranın sular altında kalmış dağ silsilesinin zirveleri olduğunu görüyorsun. Teknik olarak Güney Amerika'nın denizin ortasındaki bir çıkıntısı burası. Bekle, yani bu adalar ana karadan fiziksel olarak koptukları için ana karanın o vahşi, karmaşık doğasını da bir paket halinde denizin ortasına taşımış oldular. Öyle mi? Aynen öyle. İşin büyüleyici mekanizması burada devreye giriyor zaten. Bu fiziksel izolasyon adanın ekosistemini diğer Karayip adalarından tamamen farklı bir evrimsel rotaya sokmuş. Ne gibi farklılıklar var mesela? Diğer Karayip adalarında genelde küçük kuşlar, kertenkeleler veya kemirgenler bulursun. Ama Trinidad'a geldiğinde o Güney Amerika mirası yüzüne çarpar. Ormanlarda oselotlar, yani o benekli vahşi kediler avlanır, nehir ağızlarında deniz inekleri yüzer, mağaralarda vampir yarasalar yaşar. İnanılmaz. Ve tatlı su bataklıklarında 3 metreye kadar büyüyebilen devasa kayman timsahları pusuya yatar.
3 metrelik bir kayman timsahı mı? Karayipler'de şnorkelle yüzerken karşılaşmak isteyeceğin türden bir manzara değil doğrusu. Sadece hayvanlarda değil sanırım, bitki örtüsü de Anakara'nın vahşiliğini taşıyor. Evet, kesinlikle. Kayıtlarda adada 2280 çeşit çiçekli bitki olduğu ve bunların 215'inin endemik olduğu yazıyor. Yani dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmiyorlar. Bu inanılmaz bir biyoçeşitlilik. Bu binlerce yıllık biyolojik izolasyonun ve tropikal iklimin bir sonucu. Ancak bu zenginlik her zaman huzurlu bir cennet anlamına da gelmiyor. Tabii doğa olayları da var. Aynen, bu coğrafya aynı zamanda son derece kırılgan ve acımasız olabiliyor. Tobago adası, tropikal fırtına kuşağının nispeten güneyinde yer alsa da doğanın ne kadar yıkıcı olabileceğini unutmamak gerek. Mesela 1963'te adayı vuran Flora kasırgası, rüzgar saatte 190 kilometre hıza ulaştığında o eşsiz ekosistemin ve tarım arazilerinin saniyeler içinde nasıl yok olabileceğini gördüler. Doğa burada hem inanılmaz cömert hem de çok talepkar anlaşılan. O zaman işin cömert ama tuhaf kısmına geçelim. Çünkü yerin üstü kadar yerin altı da çıldırmış durumda. Evet, orası tam bir jeolojik laboratuvar. Verilerde Güney Dağları'nın Los Bajos fayı çevresinde sürekli parçalandığını ve çamur volkanlarının fokurdadığını okudum. Yerin altı kelimenin tam anlamıyla kaynıyor ya. Ve bu tektonik hareketlilik, bu şiddetli fay hatları, ülkenin sadece manzarasını şekillendirmekle kalmamış, aslında Trinidad ve Tobago'nun modern ekonomisinin tüm kaderi o fay hatlarının derinliklerinde yazılmış. İşte araştırmam sırasında beni en çok şaşkına çeviren, hatta gerçekliğinden şüphe ettiğim o anomaliye geldik. Trinidad'ın güneybatısında yer alan Pitch Lake, yani doğal asfalt gölü. Dünyaca ünlü bir yer. Bak, topraktan petrol çıkmasını anlıyorum. Orta Doğu'da veya Teksas'ta sondajla buna alıştık. Ama bildiğimiz yollara dökülen simsiyah asfaltın 100 dönümlük devasa ve doğal bir göl halinde yeryüzünde açıkça bulunması nasıl bir mekanizmadır? Doğa kendi kendine hiç bitmeyen termal bir yol yapım fabrikası mı kurmuş? Bu tam olarak nasıl çalışıyor? Ya o fabrika benzetmesi aslında çok doğru bir mekanizmayı tarif ediyor. Şöyle düşün, yer kabuğunun derinliklerinde devasa petrol rezervleri var. Bu Los Bajos fayı o kadar aktif ki, yer altındaki o dev basınç, ham petrolü fayın çatlaklarından yavaş yavaş yüzeye doğru itiyor. Peki nasıl asfalta dönüşüyor göl halinde? Petrol yeryüzüne ulaştığında, güneş ve havanın etkisiyle içindeki hidrokarbon gazları ve hafif elementler buharlaşıp uçuyor. Geriye ne kalıyor? O inanılmaz yoğun siyah, yapışkan zift. İşin ilginç yanı, bu göl donmuş bir kaya gibi değil, yarı katı yarı sıvı bir formda. Nasıl yani? Üzerinde yürüyebiliyor musun? Evet, yürüyebilirsin ama eğer çok uzun süre aynı yerde beklersen, yavaş yavaş içine batmaya başlarsın. Aşağıdan sürekli yeni malzeme geldiği için göl kendi kendini karıştırıp durur. Hatta yüzyıllar önce içine düşen dev tembel hayvanların veya ağaçların iskeletleri bugün hala yüzeye çıkabiliyor. Yok artık. Bu hem büyüleyici hem de biraz korkutucu. Ama asıl korkutucu olan şey bu siyah yapışkan gölün ve etrafındaki yeraltı kaynaklarının ülkeyi ne kadar zenginleştirdiği. Küresel ekonomik verilere baktığımda kişi başına düşen milli gelirin 16 bin dolara aştığını gördüm. Bu Güney Amerika ve Karayip bölgesinin standartlarına göre inanılmaz bir rakam gerçekten. Yani bölgedeki diğer adalar gibi sadece lüks otellere, turistlerin bırakacağı bahşişlere veya muz ihracatına falan bağımlı değiller. Turizm veya tarım tuzağından kurtulabilmiş nadir Karayip örneklerinden biri bu ülke. Bugün Trinidad ve Tobago'nun ihracat gelirlerinin %80'i doğrudan petrol, doğalgaz ve bu asfalt gölünden elde ediliyor. %80 çok ciddi bir oran. Merkezine dönüştürmüş. Bugün Microsoft, BP, IBM gibi 400'den fazla küresel şirketin Karayip operasyon merkezleri burada bulunuyor. Yani plajda yatan turistlerden çok veri merkezlerinde çalışan mühendislerin ve finansçıların olduğu bir ülke burası. Yalnız burada aklıma takılan büyük bir çelişki var. Nedir o? Ekonomik tablolara bakarken tarımın milli gelirdeki payının %5'in bile altına düştüğünü fark ettim ama tarihsel arşivler Trinidad'ın 18. yüzyıldan beri dünyanın en iyi kakaosunu, o meşhur Trinitario hibrit çekirdeklerini ürettiğini bas bas bağırıyor. Evet,
tarihi olarak kakao üretiminde çok kritik bir yer. Hatta Avrupa'nın lüks çikolata endüstrisini zamanında bu ada kurtarmış. Ya elinde dünyanın en kaliteli, en premium tarım ürünü var. Neden bunu tamamen terk edip tarımı %5'e düşürürsün? Bu yerel çiftçiyi öldürmek demek değil mi? Dışarıdan bakıldığında büyük bir israf gibi görünüyor, haklısın. Ancak buna ekonomide tipik bir kaynak laneti veya öncelik kayması diyoruz. Dünyanın en iyi kakaosunu üretsen bile kakao yetiştirmek inanılmaz derecede yoğun insan emeği, aylar süren hasat, kurutma ve fermentasyon süreçleri gerektirir. Zahmetli bir iş yani. Hem de çok zahmetli ve kâr marjı harcanan emeğe kıyasla oldukça düşüktür. Öte yandan toprağa bir boru sokup basınçla fışkıran petrolü veya gazı varili yüzlerce dolardan anında satabiliyorsun. Yer altından gelen bu kolay, devasa ve hızlı nakit akışı dururken devletin veya yatırımcıların güneşte terleyerek kakao toplamaya yatırım yapması ekonomik bir rasyonaliteden çıkıyor. Neden çikolatayla uğraşayım ki yerin altı bana zaten her gün milyarlarca dolar fışkırtıyor mantığı yani. Anlıyorum ama tarımı terk etmeden önce o kakao tarlalarının ve şeker kamışı plantasyonlarının adaya bıraktığı silinmez bir iz var. Hem de ne iz. Çok derin bir demografik yapı bıraktı geriye. Tarihsel belgelere baktığımızda ister 18. yüzyılın o dev tarlaları olsun, ister 20. yüzyılın petrol kuyuları, bu kaynakları çıkarmanın hep tek bir ön koşulu olmuş. Devasa boyutlarda insan gücü. Ve bu bitmek bilmeyen iş gücü açlığı, bugünkü Trinidad nüfusunu akıl almaz bir yapboza çevirmiş. O yapboz aslında küresel sömürgeciliğin ve sermayenin insanları nasıl kıtalar arası satranç taşları gibi oynattığının en net belgesidir. Ekonomik bir makine kuruyorsun ve o makinenin çarklarını insan kanıyla, teriyle döndürmen gerekiyor maalesef. Süreci adım adım izleyince o satranç tahtası çok net beliriyor zaten. 1498'de Kristof Kolomb'un adaları keşfetmesi ve ardından gelen 200 yıllık acımasız İspanyol sömürgesi. Sonrasında 1802'de Trinidad, 1814'te Tobago resmen İngiliz İmparatorluğu'nun eline geçiyor. Ve tarlaları işlemek için Batı Afrika'dan o korkunç yolculuklarla köleler getirilmeye başlanıyor. Fakat hikaye burada bitmiyor. Asıl kırılma köleliğin kaldırılmasıyla yaşanıyor galiba. Kesinlikle. 1830'larda İngiliz İmparatorluğu'nda kölelik resmen kaldırıldığında özgürlüğüne kavuşan Afrikalılar doğal olarak o cehennem gibi şeker ve kakao tarlalarında çalışmayı reddediyorlar. Haklı olarak tabii. Bir anda adanın tüm ekonomik motoru durma noktasına geliyor. Plantasyon sahipleri paniğe kapılıyor. Çözüm olarak İngiliz sömürge yönetimi gözünü dünyanın öbür ucundaki diğer sömürgelerine, özellikle de Hindistan'a çeviriyor. İşçi bulmak için değil mi? Aynen öyle. 1840'lardan itibaren 5 yıllık sözleşmelerle umut vaat edilerek kandırılan binlerce Hintli işçi, gemilere bindirilip aylarca süren yolculuklarla bu Karayip Adası'na yığılmaya başlanıyor. O manzarayı hayal etmeye çalışıyorum. Zaten adada eski İspanyol sömürgeciler, İngiliz yöneticiler ve özgürlüğünü yeni kazanmış devasa bir Afrikalı nüfus var. Sonra limana bir gemi yanaşıyor ve içinden bambaşka bir kıtadan, bambaşka diller konuşan, bambaşka inançlara sahip binlerce Hintli iniyor. Tam bir kültürel çarpışma. Ya o küçücük kara parçasında kültürler birbirine çarpıyor resmen. Bugün demografik verilere baktığımızda bu çarpışmanın sonucunu görüyoruz. Nüfusun %40,3'ü Doğu Hindistanlı, %39,5'i Afrika kökenli ve %18,4'ü Melez. Adeta dünya ticaret tarihinin 300 yıllık faturası bu yüzdelerde saklı. Sadece ırksal veya etnik bir çarpışma değildi bu arada bu. İnsanlar o gemilere bindirilirken sadece fiziksel bedenlerini değil, inançlarını, mutfaklarını, dillerini ve sosyal kurallarını da o küçük bavullara sığdırıp getirdiler. Her şeylerini taşıdılar yani. Tabii, bugün o küçük Karayip ülkesinin sokaklarında yürürken resmi dil İngilizce olsa da İspanyolca, Fransızca, Kreolu, Hintçe ve Çince duyabiliyorsun. Bir köşede bir Katolik kilisesi çan çalarken hemen ilerisinde Hindu tapınağında tütsüler yanıyor. Ve daha da ilginci, Karayipler gibi bir bölgede pek de beklenmeyen devasa bir cami silüeti görebiliyorsun. İşte tam da bu noktada araştırmanın en sarsıcı bölümlerinden birine geliyoruz. Karayiplerin ortasındaki bu küçük adada
İslamiyet'in o derin, köklü ve inanılmaz derecede inatçı geçmişine. Çoğu kişi Karayipleri sömürgecilik tarihi yüzünden tamamen Hristiyanlaşmış bir bölge olarak düşünür. Genel algı o yönde, evet. Ama detaylara indiğimizde burada İslam'ın hayatta kalma mücadelesi tam anlamıyla bir direniş destanı gibi okunuyor. O asimilasyon baskısının ortasında bu inanç nasıl hayatta kalabilmiş? Sömürgecilerin en büyük yanılgısı, köleleştirdikleri veya sözleşmeli işçi olarak getirdikleri insanların kültürel hafızasını sıfırlayabileceklerini düşünmeleriydi. Sistemin beklediği şey itaatkar bir iş gücüydü sadece. Ama karşılaştıkları şey, örgütlenme yeteneği çok yüksek, kendi içinde disiplinli dini topluluklardı. 1777 yılındaki o olaylara bakıyordum raporlarda. Batı Afrika'dan özellikle Senegal çevresinden adaya zorla getirilen kölelerin arasında Mandingo kabilesine mensup insanlar var. Adeta sisteme başkaldırının ilk tohumlarını onlar atıyor. Birçoğu Arapça okuma yazma biliyor. Bu durum İngiliz sömürgecilerini tamamen şoka uğratıyor. Beklemiyorlar böyle bir entelektüel altyapı tabii. Kesinlikle. Ve o korkunç kölelik şartları altında bile bir araya gelip kendi aralarında para toplayıp birbirlerini azat etmek için Özgür Mandingo Cemiyeti'ni kuruyorlar. Kendi içlerinde bir mikroekonomi ve kurtuluş sandığı oluşturmuşlar resmen. Bu İslam'ın Karayipler'deki ilk ve en kritik kurumsallaşma adımıdır zaten. Kendi kimliğini korumakla kalmayıp sistemin kurallarını kullanarak sistemi içeriden hacklemişlerdir bir nevi. İkinci ve demografik olarak çok daha büyük dalga ise az önce bahsettiğimiz 1840'lardaki Hintli sözleşmeli işçilerle geliyor. Onların arasında da mı Müslümanlar? Evet, gelen yüz binlerce Hintli işçinin yaklaşık 6'da biri Müslümandı. Ağırlıklı olarak Sünni Hanefi olsalar da aralarında Şii topluluklar da vardı. İngilizler bu insanları Hristiyanlaştırmak, misyoner okullarına göndermek için inanılmaz bir sosyal ve ekonomik baskı kurdu onlara. Tahmin edebiliyorum. İş bulmak, eğitim almak, hatta bazen hayatta kalmak için din değiştirmen dayatılıyordu. Onlar 1962'deki bağımsızlığa kadar bu baskıya inanılmaz bir sivil direniş gösterdiler. Yani hiçbir söz hakkın olmadan dünyanın öbür ucundan o tarlalara atılıyorsun ama 200 yıl boyunca inancını bir şekilde yer altında veya yer üstünde yaşatıp sonunda bunu devletin tanıdığı kurumlara dönüştürüyorsun. Gerçekten takdire şayan. 1893'te Afgan kökenli Seyyid Abdülaziz adlı bir işçinin başlattığı teşkilatlanmanın 30'larda ASC'ye yani Ehli Sünnet vel Cemaat Cemiyetliğine dönüşmesi bunun en büyük kanıtı. Bugün Müslümanların %80'i bu çatı altında toplanmış durumda. Ayrıca Afrika kökenli nüfus da kendi köklerini unutmamış. Orada da önemli bir lider var. Evet, Nijeryalı lider Osman Danfodio'nun o entelektüel İslami geleneği bugün hala Afro-Trinidadlı Müslümanların kimliğini şekillendiriyor. Bağımsızlıktan sonra o baskı kalkınca 100 civarında cami, İslami okullar, hatta faizsiz finans kurumları kurmuşlar. İnanılmaz bir sivil toplum başarısı bu. Çok doğru. Ancak bu kültürel çeşitlilik ve direniş tarihi her zaman böyle barışçıl ve sorunsuz ilerlemedi ne yazık ki. Kurumlar büyüdü evet ama ülkenin sosyoekonomik dinamikleri zaman zaman inanılmaz patlamalara da sahne oldu. Evet, burada kaynaklarda gördüğüm ve gerçekten aklımın almadığı bir olayı sana sormak istiyorum. 1990 yılına gidiyoruz. Yasin Ebu Bekir liderliğindeki Jamaat al-Müslümin adlı siyahi bir grubun eylemi. Kritik bir tarihi dönemeç. Bekle, küçük bir dini azınlık grubu silahlanıp Karayiplerin en zengin ülkelerinden birinde parlamentoyu basıyor, başbakanı ve kabineyi rehin alıyor. Ve bu kuşatma tam 6 gün sürüyor. Devlet, ordusu ve polisiyle böyle bir şeyin o raddeye gelmesine nasıl izin verdi? Bu nasıl mümkün olabilir? Ya bu olayı sadece dini bir eylem olarak okumak büyük resmi kaçırmak olur. 1980'lerin sonunu düşün, ülkenin ekonomisi petrole bağlı demiştik. 80'lerde küresel petrol fiyatları çakıldığında Trinidad ve Tobago ekonomisi devasa bir krize girdi. Bir çöküş yaşandı yani. Aynen öyle. Hükümet IMF politikalarını uygulamak zorunda kaldı, sosyal yardımlar kesildi, işsizlik ve yoksulluk fırladı. İşte Yasin Ebu Bekir ve grubu bu sosyoekonomik çöküşün ortasında yoksul mahallelerde
devletin bıraktığı boşluğu dolduran tepkili ve silahlı bir harekete dönüştü. Devletin olamadığı yerde onlar güçlendi. Kesinlikle. O öfke birikimi 114 kişinin parlamentoyu basmasıyla sonuçlandı. 6 gün süren şiddetli çatışmalar, yağmalar ve gerilimin ardından bir af anlaşmasıyla teslim oldular. Çok sarsıcı bir olay. Bu olay, ülkenin modern tarihine sosyoekonomik eşitsizliklerin ne kadar patlayıcı olabileceğine dair karanlık bir uyarı olarak kazındı. Biz bu olaya tarafsız bir tarihsel mercekten baktığımızda sadece dini bir grubun isyanını değil, petrole bağımlı bir ekonominin kriz anında toplumun marjinalize edilmiş kesimlerini nasıl radikalleştirebildiğini görüyoruz. Sosyoekonomik fay hatlarının jeolojik fay hatlarından çok daha yıkıcı olabileceğini gösteren korkunç bir ders bu hakikaten. Tüm bu iç çalkantılara, kölelik ve sömürge geçmişine rağmen bugüne baktığımızda inanılmaz derecede dışa dönük, dünyaya entegre olmuş bir devlet yapısı var karşımızda. Evet, kendilerini çok iyi topazladılar. 1962'de tam bağımsızlıklarını kazandılar ve demokratik olgunlaşmaları o kadar ilerledi ki 2018 yılında Paula May Weeks ülkenin ilk kadın devlet başkanı olarak göreve başladı. Ülke kendi içindeki o tarihi yaraları sarmakla kalmıyor, o küresel demografik mozaiğini bir diplomasi silahı olarak kullanıyor resmen. Ve bu dışa dönüklük, uluslararası ticarette coğrafi sınırları tamamen ortadan kaldıran şaşırtıcı bağlar kurmalarını sağlıyor. İçlerindeki o çok kültürlü yapı, Hindistan'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar pek çok bölgeyle organik bir yakınlık kurmalarının önünü açıyor. O şaşırtıcı bağlardan en ilginci de kendi coğrafyamıza, Türkiye'ye uzanan kısım bence. Karayip'le neresi, Türkiye neresi diyorsun. Tarihsel hiçbir ortak bağ yok, karşılıklı büyükelçilik bile yok işler. Yıllarca İstanbul'daki Fahri Konsolosluk üzerinden yürütülmüş. Evet, bürokratik olarak çok zayıf görünür kağıt üzerinde. Ama ticaret verilerine bir giriyorum, grafik resmen dikey tırmanışta. 2007 yılında sadece 8,9 milyon dolar olan ticaret hacmi 2018'e geldiğinde neredeyse 10 kat artıp 84,9 milyon dolara fırlamış. İnanılmaz bir sıçrama bu. Modern ekonominin mesafeleri nasıl anlamsızlaştırdığının harika bir kanıtı bu aslında. Sanayi ihtiyaçları, o binlerce kilometrelik okyanusları bir anda daraltıveriyor. Biz onlara ne satıyoruz, onlardan ne alıyoruz dersin. Türkiye oraya demir çelik ihracatı yapıyor inşaatları için. Karşılığında Trinidad'dan devasa tankerlerde saf amonyak ve sıkı dur asfalt ithal ediyoruz. Doğal asfalt gölünden gelen malzemeler. Evet. Düşünsene, her gün üzerinden arabayla geçtiğimiz o otoyolların, Karayiplerin güneyinde fışkıran, o tuhaf fokurdayan doğal asfalt gölünden kopup gelmiş olma ihtimali var. Sana tuhaf gelebilir ama dünyanın ne kadar küçük ve birbirine bağlı olduğuna inanamıyorum. Coğrafi sınırları girimesi tam olarak budur işte. Ve burada sadece maddesel ticaretten de bahsetmiyoruz. Daha önce üzerine konuştuğumuz o direnişçi, köklü İslami demografiyi hatırla. Ülkedeki 100 bin kişilik, yani nüfusun %6-7'sini oluşturan o Müslüman topluluk, Türkiye ile Trinidad ve Tobago arasında sadece asfalt ve çelik ticaretiyle kalmayan, çok daha derin kültürel ve diplomatik köprülerin kurulması için bekleyen inanılmaz bir katalizör durumunda. Geleceğin diplomasisi işte bu ortak kültürel paydalar üzerinden inşa edilecek. Başladığımız noktaya geri dönersek, Trinidad ve Tobago'ya dışarıdan o basit tatil broşürü gözlüğüyle baktığımızda gördüğümüz algı tamamen yerle bir oldu bugün. Burası kesinlikle sadece deniz, kum ve güneşten ibaret bir yer değil. Kesinlikle değil. Çok katmanlı bir ülke. Güney Amerika'nın denizin altından uzanan vahşi ormanları, yer altından bitmek bilmez bir enerjiyle fışkıran devasa asfalt gölleri, sömürgeciliğin acımasız dişleri arasında kıvranıp okyanusları aşan kölelerin ve işçilerin hikayesi. Ve tüm bu zorluklara, asimilasyon politikalarına meydan okuyarak kimliklerini koruyan İngiliz, Fransız, İspanyol, Afrika, Hint ve İslam kültürlerinin muazzam ve biraz da kaotik bir sentezi. Gerçekten inanılmaz bir yolculuktu. Ve bu kaotik sentezin üzerine dünya devlerini adaya çeken milyarlarca dolarlık saat gibi işleyen modern bir enerji ve finans imparatorluğu kurmayı başardılar.
İnsan direncinin ve yeraltı zenginliğinin bir araya geldiğinde neler yapabileceğinin en canlı kanıtı burası bence. Evet, her şeyi başardılar. Ama tam burada bu derinlemesine incelemeyi bitirirken aklımı kurcalayan o büyük ve rahatsız edici soruyu bizi dinleyen meraklı zihnin kucağına bırakmak istiyorum. Bugün anlattığımız bu küçücük kara ip devinin tüm o modern gücü, parlayan cam gökdelenleri, o muazzam finans merkezleri ve dış ticaretinin %80'i tamamen petrolle, doğalgaza ve asfalta dayanıyor. Bu da bizi geleceğin o kaçınılmaz yüzleşmesine getiriyor aslında. Aynen öyle. Dünya şu anda hızla geri döndürülemez bir biçimde fosil yakıtlardan uzaklaşıyor, trilyonlarca dolarlık yatırımlar yeşil enerjiye, elektrikli araçlara ve sürdürülebilir altyapılara kayıyor. Peki ekonomisinin ve tüm o güçlü modern kimliğinin can damarı, yerin altından çıkarıp sattığı o karbon bazlı ve tükenen yeraltı kaynaklarına göbekten bağlı olan Trinidad ve Tobago bu küresel devrim karşısında ne yapacak? Çok büyük bir soru işareti. O bembeyaz plajlarının, kaynayan çamur volkanlarının ve efsanevi asfalt gölünün ötesinde önümüzdeki 50 yıl içinde fosil yakıtların değerini yitirdiği bir dünyada kendini nasıl sıfırdan yeniden icat edecek, bu uzun ve büyüleyici keşifte bizimle birlikte olduğun, zihnindeki o steril tatil broşürünü bizimle beraber yırtıp atmaya cesaret ettiğin için sana çok teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesine incelemede yepyeni bir anomalide görüşmek üzere. Gözün açık olsun.